The Walking Dead, Daryl Dixon 3. sezonunun son bölümünde nihayet ana çatışmanın özüne geliyoruz. Daryl ve Carol arasında belirgin bir çatışma büyüyor. Daryl, hala İspanya'dan olabildiğince çabuk çıkıp eve dönüş yolculuklarına devam etmeye odaklanmış durumda, ancak Carol, Solaz'daki yeni arkadaşlarına bağlanıyor. Geçen haftaki bölümden sonra bir süre kasabada mahsur kalacağımızdan endişeleniyordum, ancak bu bölüm kasabadan ayrılıyor ve Daryl'ın bazı tekne parçaları ele geçirmeye çalışmasıyla çevreyi daha fazla keşfediyor. Bu toplulukların siyaseti hakkında daha iyi bir fikir edinmeye başlıyoruz ve bu klasik bir Türk klişesini kullanıyor. İttifak, iyiliksever bir demokrasi kisvesi altında acımasız bir diktatörlük gibi görünüyor. Muhalefet yasak, yabancılar hoş karşılanmıyor ve sarsılmaz sadakat pazarlık konusu değil. The Walking Dead, Daryl Dixon 3. sezon sonunda hız kazanıyor. Bu haftaki Daryl Dixon, önceki bölümün merak uyandıran sonunu geçen haftaki bölümden daha iyi takip ediyor. Geçen hafta, önceki merak uyandıran son tam bir hayal kırıklığıydı. Ancak bu hafta merak uyandıran yeni bir çatışmaya yol açıyor. Daryl'ın bir El Alcázar askerini öldürüp aylaklara edirmesinin ardından kasabadaki herkes alarma geçti. Yaylı tüfek kullanan yeni gelen kişiden derinden şüpheleniyorlar ve bu da topluluk içinde ilginç bir gerilim yaratıyor. Kasabalıların bir kısmı kendi başlarına ilgi çekici karakterler olarak tamamlanıyor. Bu bölümde Carol bir aşka yelken açıyor ve Daryl isteksizce yeni bir kovuşla tanışıyor. Guillermo'nun karısı Elena'yla sert kovboy Paz arasındaki yasak aşk dokunaklı ve romantik. Ancak Guillermo'nun bunu öğrenme korkusu bu ilişkiyi gölgeliyor. Bu sezonun bir noktasında bunun gerçekleşmesi gerekiyor. Bu aslında Çehov'un sadakatsizliği ve ben bundan çok korkuyorum. El Alcázar liderinin ne kadar acımasız olabileceğini gördük ve bu iki karakteri gerçekten seviyorum. Bu yüzden başlarına kötü bir şey gelmesini istemiyorum. The Walking Dead'in artık küfür kullanabilmesine çok sevindim. Orijinal dizinin yayınlandığı dönemin büyük bölümünde küfür yasaktı. Bu kısıtlama, Rick'in çizgi romanlardaki en iyi repliğini mahvetti. Ama küfür, Daryl'ın umursamaz karakterine mükemmel uyuyor ve gerçekten komik anlar yaratıyor. Daryl, Carol ile İspanya'da kalıp kalmamaları konusunda tartışırken, Carol, Alba ne olacak diye soruyor. Daryl ise, dobra dobra, Alba da kim diye yanıtlıyor. Daryl küfür edemeseydi, bu an bu kadar komik olmazdı. Dizi Daryl'ı biraz daha derinlemesine incelemeyi hedefliyor. Bu bölüm, Daryl'ın zihniyetini ve duygusal yükünü biraz daha derinlemesine incelemek için birkaç dakika ayırıyor. Travma dolu çocukluğuna bir geri dönüş, İnsanlara açılmakta zorlanan, kır saçlı yalnız bir kurt haline gelişine dair bir bakış ve Daryl'ın Laurent'le olan bağına çocuğun efsanevi Rubik küpünü onu anmak için bir anıt alanına bıraktığında tatlı bir geri dönüş görüyoruz. Bu derin karakter anları çok kısa ve nadirdir. Ancak dizinin Daryl Dixon'ın Avrupa tatilinden daha fazlasını hedeflediğimin bir işaretidir. Yürüyenler İspanya'da pek tehdit oluşturmuyor gibi görünüyor. Bu bölümün ortasında biraz sembolik zombi aksiyonu var ancak Daryl'ın Solaz'ın güvenliğinden ayrılıp duvarların dışına çıktıktan sonra çok daha fazla tehlikede olması gerekiyormuş gibi hissettiriyor. 28 yıl sonraya bakın yeter. The Walking Dead serisinin pek de incelikli olmayan mesajının zombi istilasına uğramış bu dünyada diğer kurtulanların gerçek canavarları olduğunu anlıyorum. Ama biraz zombiye ihtiyaç var. Bu, Last of Us 1. sezon seviyesinde bir ölümsüz aksiyon eksikliği. Geçen haftaki Daryl Dixon bölümünün kurtarıcısı western esintileriydi. Ancak bu türe saygı duruşu bu hafta neredeyse yok denecek kadar az. Eski İspanyol mimarisi hala tozlu bir Sergio Leone spagetti western havası veriyor. Ancak kıyamet sonrası pazarlık ve topluluk içi çekişmelerin anlatısı tipik bir The Walking Dead örneği. The Walking Dead, Daryl Dixon'ın yeni sezonu birçok iyi fikri bir araya getiriyor. Ancak yine de çok sıradan ve dengesiz hissettiriyor.